Pembe incili kaftan. Osmanlı'nın son yüzyılında, İstanbul'un taş döşeli sokaklarında dolaşan nice hikaye vardı. Kimisi gerçekti, kimisi hayal, kimisi ise zamanın tozlu sayfaları arasında kaybolup gitmişti. Ama bazı hikayeler vardı ki, nesiller boyu anlatıla anlatıla büyür, her anlatımda yeni bir renk, yeni bir nefes kazanırdı. İşte bu, onlardan biriydi. Sultan Abdülaziz Han'ın saltanatının son yıllarıydı. Saray, her zamanki ihtişamıyla ayaktaydı ama duvarların ardında fısıltılar, entrikalar, gizli rekabetler eksik olmazdı. Harem dairesinin mermer koridorlarında yürüyen cariyeler, gözlerini yere indirirler, ama kulaklarını her zaman dört açık tutarlardı. Çünkü sarayda bilgi güçtü, sır ise hayat kurtarabilir ya da hayat alabilirdi. Haremin en güzel cariyelerinden biri olan Dilruba, 16 yaşında ama gözlerinde çok daha yaşlı bir ruhun hikmetini taşıyordu. Kafkas dağlarının eteklerinde bir köyde dünyaya gelmişti. Babası fakir ama namuslu bir köylüydü. Dilruba'nın güzelliği daha çocukluğunda belli olmuştu. Ela gözleri, altın sarısı saçları, inci gibi dişleriyle köyde herkesin hayran olduğu bir kızdı. Ama güzellik bazen bir lanet gibidir. 14 yaşındayken, köylerine uğrayan bir köle tüccarının gözüne ilişmişti Dilruba. O gece, ailesi uyurken, kapıları zorlanmış, genç kız çırpına çırpına evinden alınıp götürülmüştü. Günlerce süren yolculukta ağlamaktan gözleri şişmişti. İstanbul'a vardıklarında, köle pazarında sergilenmiş, sonunda saraya alınmıştı. İlk günler cehennem gibiydi. Ana dilini konuşamıyor, kimseyi tanımıyor, her şeyden korkuyordu. Ama Dilruba akıllı bir kızdı. Çabuk Türkçe öğrendi, saray adetlerine uyum sağladı, davranışlarını düzeltti. Zamanla sarayın en gözde cariyelerinden biri haline geldi. Sarayda Dilruba'nın en yakın dostu, kendisi gibi Kafkasya'dan gelmiş olan Firdevs'ti. Firdevs, Dilruba'dan birkaç yaş büyük, tecrübeli ve dünyayı görmüş bir kadındı. İlk günlerde Dilruba'ya her şeyi o öğretmişti, nasıl yürüyeceğini, nasıl konuşacağını, kime ne zaman ne söyleyeceğini, kimin gözünün içine bakacağını, kiminkine bakmayacağını. Bu saray bir satranç tahtası, derdi Firdevs. Sen burada bir piyon olmak istemiyorsan, her hamleyi iyi düşünmelisin. Bir yanlış adım, sonun olabilir. Dilruba bu öğütleri dinler, ama yüreğinde hala köyünü, ailesini, o masum günleri özlerdi. Geceleri yatağında sessizce ağlardı. Kimse duymazdı ağlayışını. Sarayda zayıflık göstermek, kurtların arasında yaralı bir kuzu olmak gibiydi. Bir bahar sabahıydı. Harem dairesi her zamanki telaşıyla uyanmıştı. Çünkü akşam, padişahın özel bir ziyafet vereceği duyurulmuştu. Böyle günlerde harem ayakta durmazdı. Herkes kendini en güzel şekilde hazırlamaya çalışırdı. Kim bilir, belki padişahın gözüne girerdi. Dilruba, pencerenin kenarında oturmuş dışarıyı seyrediyordu. Bahçede açan laleler, rengarenk laleler. Bir ara gözü, bahçede yürüyen bir kişiye ilişti. Genç bir adam, yakışıklı, endamlı. Saraya yeni gelmiş olmalıydı. Kıyafetinden saray görevlisi olduğu belliydi. Kim acaba, diye düşündü Dilruba. Ama sonra kendini topladı. Ne düşünüyorsun sen böyle, diye kendi kendine çıkıştı. Burada böyle hayaller kurmak yasak. Tehlikeli. O sırada Firdevs içeri girdi. Yüzünde garip bir ifade vardı. Dilruba, dedi, sana bir müjdem var. Dilruba merakla döndü. Ne müjdesi? Padişah Efendimiz, bu akşamki ziyafet için özel kaftanlar hazırlatmış. Her cariyeye ayrı bir kaftan verilecek. Ve seninkini gördüm. Pembe incilerle süslü, muhteşem bir kaftan. Dilruba'nın kalbi hızla atmaya başladı. Pembe incili bir kaftan. Bu, padişahın ona özel ilgi gösterdiği anlamına gelebilirdi. Sarayda böyle hediyeler, gelecekteki yükselişin habercisiydi. Gerçekten mi, diye sordu, sevinçle. Firdevs başını salladı. Evet, ama dikkatli ol. Böyle şeyler kıskançlık getirir. Özellikle Gülseren Hanım senin yükselişini görmek istemez. Gülseren, haremin en kıdemli cariyelerindendi. Bir zamanlar padişahın gözdesi olmuş, ama yaşı ilerledikçe ilgi azalmıştı. Şimdi gençlerin yükselişini kıskanıyor, elinden geleni yaparak onları engellemeye çalışıyordu. Ona karşı dikkatli olurum, dedi Dilruba. Akşam olduğunda, harem dairesi adeta bir bayram yerine dönmüştü.
Cariyeler en güzel elbiselerini giymişler, saçlarını taramışlar, yüzlerine hafif makyaj yapmışlardı. Dilruba'ya pembe incili kaftan getirildiğinde, onu gören herkes hayran kaldı. Kaftan, gerçekten de muhteşemdi. Pembe ipek kumaşın üzeri, küçük küçük incilerle işlenmişti. Işık altında parlıyor, sanki canlıymış gibi görünüyordu. Dilruba kaftanı giydiğinde, aynaya baktı. Kendini tanıyamadı. Köydeki o sıradan kız kaybolmuştu. Yerine zarif, güzel bir saray cariyesi gelmişti. Ama içinde bir hüzün vardı. "Ben bu muyum?" diye sordu kendi kendine. "Yoksa bir başkası mı oldum?" Ziyafet salonu, mumlarla aydınlatılmıştı. Devasa avizeler tavandan sarkıyor, duvarlardaki aynalar ışığı yansıtarak salonu daha da parlak gösteriyordu. Ortada uzun bir sofra kurulmuştu. Gümüş tabaklarda türlü türlü yemekler vardı. Kebaplar, pilavlar, tatlılar, meyveler. Padişah, tahtında oturmuştu. Sakalı beyazlamış, ama bakışları hala keskin olan yaşlı bir adamdı. Yanında sadrazam ve diğer devlet adamları vardı. Cariyeler, sessizce yerlerini almışlardı. Dilruba, pembe incili kaftanıyla içeri girdiğinde, tüm bakışlar ona çevrildi. Padişah bile bir an için ona baktı. Gözlerinde bir parıltı vardı. Dilruba başını eğdi, saygıyla selamladı. Ama o sırada, bir başka bakış da onu izliyordu. Gülseren, gözlerinde kıskançlık ateşi yanıyordu. Dilruba'nın bu güzelliğini, bu kaftanı, padişahın ilgisini çekemiyordu. Ziyafet başladı. Musiki çalındı, yemekler yendi, şiirler okundu. Dilruba, sessizce oturmuş, etrafını izliyordu. İçinde garip bir huzursuzluk vardı. Her şey çok güzeldi ama bir yerlerde bir yanlışlık varmış gibi hissediyordu. Gece ilerledikçe, padişah Dilruba'yı birkaç kez daha süzdü. Sonunda, bir kahyaya işaret etti. Kahya, Dilruba'ya yaklaştı. "Padişah efendimiz sizi huzuruna çağırıyor," dedi. Dilruba'nın kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Ayağa kalktı, yavaş adımlarla padişaha doğru yürüdü. Dizinin dibine çöktü. "Kalk, kızım," dedi padişah, yumuşak bir sesle. "Adın neydi?" "Dilruba, efendim." "Dilruba, güzel bir isim. Ve sen de ismin gibi güzelsin." Padişah, pembe incili kaftana baktı. "Kaftan sana çok yakışmış." "Teşekkür ederim, efendim. Lütfunuz sonsuzdur." Padişah, bir süre Dilruba'ya baktı. Sonra sordu, "Nereden geliyorsun?" "Kafkasya'dan, efendim. Uzak bir köyden. Köyünü özlüyor musun?" Bu soru, Dilruba'yı şaşırttı. Kimse saraya gelen bir cariyeye böyle bir soru sormazdı. Gözleri doldu, ama gözyaşlarını tuttu. "Her gün, efendim," dedi, alçak sesle. Padişah başını salladı. "Anlıyorum. İnsan vatanını, ailesini hiç unutamaz. Ama artık burası senin yuvan. Burada sana iyi bakılacak. Lütfunuz sonsuzdur, efendim." Padişah, elini kaldırdı. "Git, yerine dön." Dilruba, geri döndüğünde, Gülseren'in bakışları hala üzerindeydi. Ama artık kıskançlıkla birlikte bir öfke de vardı. Dilruba, içten içe ürperdi. "Bu kadın bana zarar verebilir," diye düşündü. Ertesi gün, Dilruba her zamanki gibi harem dairesinde işleriyle meşguldü. Ama havada bir gerginlik vardı. Diğer cariyeler ona garip garip bakıyorlardı. Bazıları fısıldaşıyordu. Firdevs, yanına geldi. "Dikkatli ol," dedi, fısıltıyla. "Gülseren bir şeyler planlıyor." "Ne planlar ki?" diye sordu Dilruba, endişeyle. "Bilmiyorum ama senin padişahla konuşmanı hazmedemedi. Seni düşürmeye çalışacak." "Nasıl?" "Bilmiyorum. Ama bu sarayda insanları düşürmenin bin bir yolu var. Belki bir iftira atar, belki bir tuzak kurar. Kim bilir?" Dilruba, düşünceli bir şekilde başını salladı. "Peki ne yapmalıyım?" "Her adımını dikkatli at. Kimseye güvenme. Ve eğer bir şey olursa, hemen bana haber ver." O gece, Dilruba yatağına yattığında uyuyamadı. Gözleri tavandaydı, ama aklı başka yerlerdeydi. "Bu sarayda ne yapıyorum ben?" diye sordu kendi kendine. "Köyümde olsaydım, şimdi ne yapıyor olurdum? Belki evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştım. Belki mutlu olurdum. Ama bunlar sadece hayaldi. Gerçek, buydu, sarayın soğuk duvarları, rekabet dolu ortam, her an gelebilecek bir tehlike." Birkaç gün sonra, beklenmedik bir olay oldu. Dilruba'nın odasında değerli bir yüzük kayboldu. Yüzük, haremin baş cariyesine aitti ve Dilruba, temizlik yaparken bir süreliğine emanet almıştı. Ama şimdi ortada yoktu.
Başcariye, öfkeyle geldi. Yüzüğüm nerede, diye sordu. Dilruba şaşırmıştı. Bilmiyorum, sandığımın içine koymuştum ama. Ama ne, çaldın mı? Hayır, asla, böyle bir şey yapmam. Ama sandık arandığında, yüzük çıkmadı. Dilruba perişan olmuştu. Yemin ederim, ben çalmadım, dedi. Başcariye, soğuk bir şekilde baktı. Bu iş saraya bildirilecek. Hırsızlık ağır bir suçtur. Dilruba'nın dünyası başına yıkılmıştı. Hırsızlıkla suçlanmak, saraydan kovulmak, hatta cezalandırılmak anlamına gelebilirdi. Ama ben yapmadım, diye haykırdı. O gece Firdevs, yanına geldi. Bu Gülseren'in işi, dedi. Eminim, yüzüğü o çaldı ve sana attı. Ama nasıl kanıtlayacağız? Bilmiyorum, ama bir yol bulmalıyız. Ertesi gün, Dilruba padişahın huzuruna çıkarıldı. Kalbinde korku, ama aynı zamanda bir umut vardı. Belki padişah ona inanırdı. Padişah, tahtında oturmuş, ciddi bir yüzle bekliyordu. Yanında başcariye ve birkaç görevli vardı. Dilruba, dedi padişah, sana ağır bir suçlama yapılıyor. Hırsızlık. Efendim, ben yapmadım, dedi Dilruba, gözleri yaşlarla dolarak. Yemin ederim, ben o yüzüğü çalmadım. Biri bana tuzak kurdu. Padişah, bir süre ona baktı. Peki kim kurdu bu tuzağı? Dilruba, bir an tereddüt etti. Gülseren'in ismini verseydi, belki inanmazlardı. Belki daha da kötü bir duruma düşerdi. Ama sessiz kalırsa, suçlu olarak kalırdı. Bilmiyorum, efendim, dedi, sonunda. Ama birisi bunu yaptı. Belki beni kıskanan biri. Başcariye öne çıktı. Efendim, yüzük Dilruba'nın sorumluluğundaydı. Kayboldu. Bunun hesabını vermeli. Padişah, başını salladı. Haklısın. Ama, bir an durdu, Dilruba'ya baktı. Onun gözlerindeki çaresizliği, masumiyeti gördü. Ama ben bu kıza hırsız gözüyle bakmıyorum. Ona bir süre veriyorum. Eğer yüzüğü bulamazsa, o zaman cezasını çeker. Bu karar, hem bir nimet hem bir belaydı. Dilruba, süre kazanmıştı ama yüzüğü bulamazsa sonu gelecekti. Odasına döndüğünde, Firdevs bekliyordu. Ne oldu, diye sordu. Dilruba, padişahın kararını anlattı. Şimdi ne yapacağız, diye sordu Firdevs. Yüzüğü bulmalıyız. Ama nasıl? İkisi düşündü. Sonra Firdevs'in aklına bir fikir geldi. Gülseren'in odasını aramak lazım. Yüzük orada olabilir. Ama nasıl gireceğiz? Yakalanırsak daha da kötü olur. Bir yolunu buluruz. Gece herkes uyurken. O gece, ay ışığı haremin penceresinden içeri sızıyordu. Dilruba ve Firdevs, sessizce koridorda ilerliyorlardı. Gülseren'in odası, uzak bir köşedeydi. Kapıya vardıklarında, Firdevs kapıyı yavaşça itti. Kilitli değildi. İçeri girdiler. Oda, karanlıktı. Firdevs, küçük bir mum yaktı. Işık, odayı zayıfça aydınlattı. Çabuk aramalıyız, dedi Firdevs. İkisi, odayı aramaya başladı. Sandıkları, dolabı, yatağın altını. Ama yüzük yoktu. Dilruba umutsuzluğa kapılmıştı. Burada yok. Ama tam o sırada, Firdevs'in gözü bir şeye ilişti. Duvarın kenarında, küçük bir kutu vardı. Açtı. İçinde birkaç mücevher vardı. Ve en altta, pembe incili kaftandan bir parça. Bak, dedi Firdevs, heyecanla. Dilruba, kutuya baktı. Kaftan parçasını gördü. Bu benim kaftanımdan. Ama nasıl buraya geldi? Gülseren, kaftanı yırtmış olmalı. Belki başka bir tuzak için. Ama yüzük hala yoktu. İkisi, aramaya devam ettiler. Sonunda, Dilruba yatağın altında, küçük bir kese buldu. İçine baktı. Ve oradaydı. Kayıp yüzük. Buldum, dedi, sevinçle. Ertesi sabah, Dilruba yüzükle birlikte padişahın huzuruna çıktı. Yanında Firdevs ve bulduğu deliller vardı. Efendim, dedi, yüzüğü buldum. Ve aynı zamanda, bana tuzak kuranı da. Padişah, ilgiyle dinledi. Dilruba, tüm olanları anlattı, Gülseren'in kıskançlığını, yüzüğü onun odasında bulduklarını, kaftan parçasını. Padişah, Gülseren'i çağırttı. Gülseren geldiğinde, yüzü solgundu. Bu doğru mu, diye sordu padişah. Gülseren, önce inkar etti. Hayır, efendim, bunlar yalan. Ama deliller ortadaydı. Kaftan parçası, yüzüğün onun odasında bulunması. Sonunda Gülseren çöktü. Evet, dedi, gözyaşları içinde. Ben yaptım. Ama ben de bir zamanlar gözdeydim. Şimdi herkes beni unuttu. Dilruba geldi ve herkesi kendine hayran bıraktı. Ben de kıskandım. Onu düşürmeye çalıştım. Ama yanlış yaptım. Bağışlayın efendim.
Padişah, başını salladı. Kıskançlık, insanı en kötü şeylere sürükler. Sen bir zamanlar değerli bir cariyeydin. Ama şimdi, saraydan kovuluyorsun. Gülseren, ağlayarak dışarı çıkarıldı. Dilruba, onun acısını hissetti. Çünkü Gülseren'in durumu, belki bir gün kendisinin de başına gelebilirdi. Padişah, Dilruba'ya döndü. Sen, dürüstlüğünü kanıtladın. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim, efendim. Ve pembe incili kaftanı hak ediyorsun. Onu gururla taşı. Günler geçti. Dilruba, sarayda yükselişini sürdürdü. Ama hiçbir zaman kibirlenmedi, büyüklenmedi. Firdevs'le dostluğu güçlendi. İkisi, birbirlerine hep destek oldular. Bir akşam, Dilruba yine pencerenin kenarında oturmuş, dışarıyı seyrediyordu. Bahçede o yakışıklı genç adamı gördü. Hala oradaydı, sarayda çalışıyordu. Birkaç kez gözleri kesişmişti ama konuşmamışlardı. Konuşamazlardı da. Sarayın kuralları katıydı. Ama Dilruba, içinde bir umut taşıyordu. Belki bir gün, diye düşündü, belki bir gün özgür oluruz. Ve o zaman, ama bu sadece bir hayaldi. Gerçek, sarayın soğuk duvarları, kuralları, yasaklarıydı. Firdevs yanına geldi. Ne düşünüyorsun? Hiç, dedi Dilruba, gülümseyerek. Sadece geçmişi hatırlıyorum. Geçmiş geride kaldı. Şimdi geleceği düşünmeliyiz. Gelecek mi? Burada bizim geleceğimiz var mı? Firdevs, omzunu silkti. Kim bilir? Hayat tahmin edilemez. Belki bir gün her şey değişir. Ve gerçekten de değişti. Ama beklenmedik bir şekilde. Birkaç ay sonra, sarayda büyük bir olay oldu. Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirildiği haberi yayıldı. Yeni padişah, Sultan 5. Murat oldu. Ama o da kısa süre sonra tahttan indi. Yerine Sultan II. Abdülhamid geçti. Bu değişiklikler, harem dairesini de etkiledi. Birçok cariye saraydan ayrıldı. Bazıları evlendirildi, bazıları başka yerlere gönderildi. Dilruba da bunlardan biriydi. Yeni padişah, haremde büyük bir temizlik yaptı. Dilruba'ya özgürlük verildi. İstediği yere gidebilirdi. İlk önce sevinç duydu. Sonra korku. Nereye gideceğim? Köyüme dönebilir miyim? Ailem beni kabul eder mi? Firdevs, ona yardımcı oldu. Ben sana bir yer bulabilirim. İstanbul'da, iyi bir ailede hizmetçi olarak çalışabilirsin. Orada özgür olursun. Ve öyle oldu. Dilruba, saraydan ayrıldı. Pembe incili kaftanı yanında götürdü. O kaftan, artık geçmişin bir anısıydı. Hem güzel, hem acı. İstanbul'un eski mahallelerinden birinde, küçük bir konakta, Dilruba yeni hayatına başladı. Konağın sahibi, yaşlı bir beydi. Karısını yıllar önce kaybetmişti. Tek oğlu da uzak bir şehirde memurdu. Bey, Dilruba'yı evine aldı. Ona sadece hizmetçi değil, bir evlat gibi davrandı. Dilruba, burada huzur buldu. Artık sarayın baskısı, kıskançlığı, entrikaları yoktu. Günleri sessiz, sakin geçiyordu. Bahçedeki çiçeklerle ilgileniyor, temizlik yapıyor, yemek pişiriyordu. Bir gün, konağa genç bir adam geldi. Beyin oğluydu. İstanbul'a tayin olmuştu. Konağa yerleşecekti. Genç adam, Kemal Bey adında biriydi. 30 yaşlarında, yakışıklı, terbiyeli, okumuş bir adamdı. Dilruba'yı görünce, önce sıradan bir hizmetçi olarak gördü. Ama zamanla, Dilruba'nın farklı olduğunu anladı. Konuşması, davranışları, kültürü. Sıradan bir köylü kızından değildi. Bir akşam, Kemal Bey babasına sordu, "Baba, Dilruba nereden geldi?" "Onun hikayesi ne?" Yaşlı bey, anlattı. Dilruba'nın saraydan geldiğini, özgürlüğüne kavuştuğunu. Kemal Bey şaşırdı. Saraydan mı? Ama neden ayrıldı? Yeni padişah, harem dairesinde temizlik yaptı. Birçok cariyeye özgürlük verdi. Dilruba da onlardan biriydi. Kemal Bey, düşündü. Dilruba'ya karşı bir sempati duyduğunu fark etti. Ama bunu açığa vurmadı. Çünkü o da tıpkı Dilruba gibi, geçmişin acılarını taşıyordu. Genç yaşta evlenmiş, ama karısını doğumda kaybetmişti. O günden beri yalnızdı. Günler geçtikçe, ikisi arasında sessiz bir yakınlık oluştu. Konuşmuyorlardı ama gözleri konuşuyordu. Dilruba, Kemal Bey'in bahçede okuduğunu görünce, ona çay getiriyordu. Kemal Bey, teşekkür ediyor, gülümsüyordu. Bir bahar akşamı, Kemal Bey bahçede yalnız oturuyordu. Dilruba, çayı getirdi. "Teşekkür ederim, Dilruba Hanım," dedi. Dilruba, şaşırdı. "Hanım mı dediniz?" Kemal Bey, gülümsedi. "Evet, çünkü siz sıradan biri değilsiniz. Sizin asaletiniz var.
Dilruba, başını eğdi. Ben sadece bir hizmetçiyim. Hayır, siz daha fazlasısınız. Ve ben size saygı duyuyorum. Bu sözler, Dilruba'nın kalbine dokundu. Yıllardır kimse ona böyle konuşmamıştı. Gözleri doldu. Teşekkür ederim, dedi, alçak sesle. Aylar geçti. Dilruba ile Kemal Bey arasındaki yakınlık arttı. Artık uzun uzun konuşuyorlardı. Kemal Bey, Dilruba'ya kitaplar veriyor, ona okumayı öğretiyordu. Dilruba, hevesle öğreniyordu. Çünkü bilgi, onun için özgürlük demekti. Bir kış akşamı, soba yanında otururlarken, Kemal Bey sordu, Dilruba Hanım, hiç evlenmeyi düşündünüz mü? Dilruba, şaşırdı. Evlenmek mi? Ben saraydan geldim. Kim benimle evlenmek ister ki? Ben isterim. Dilruba'nın kalbi durdu. Siz mi? Kemal Bey, ona baktı. Gözlerinde samimiyet vardı. Evet, ben. Sizi tanıdığım günden beri, sizden etkilendim. Sizin güzelliğiniz değil, karakteriniz, dayanıklılığınız, ahlakınız. Bunlar beni etkiledi. Ve sizi sevdim. Dilruba, gözyaşlarını tutamadı. Ama ben sarayda cariyeydim. Geçmişim kirli. Kemal Bey, başını salladı. Hayır, geçmiş geride kaldı. Önemli olan şimdi ve gelecek. Ve ben, sizinle bir gelecek kurmak istiyorum. Dilruba, ağladı. Ama bu sefer mutluluk gözyaşlarıydı. Ben de sizi seviyorum, dedi. Ama aileniz kabul eder mi? Babam zaten sizi seviyor. Oğlum olarak benim mutluluğumu istiyor. Eğer siz evet derseniz, yarın nikahımızı kıyarız. Ve öyle oldu. Ertesi gün, küçük bir törenle, Dilruba ile Kemal Bey evlendiler. Yaşlı bey, gözyaşları içinde onları kutladı. Firdevs de törene geldi. Dilruba'yı gördüğünde, kucaklaştılar. Ne kadar mutlu görünüyorsun, dedi Firdevs. Çünkü mutluyum, dedi Dilruba. İlk defa gerçekten mutluyum. Yıllar geçti. Dilruba ve Kemal Bey'in 2 çocuğu oldu. Bir oğlan, bir kız. Konakta huzurlu bir hayat sürdüler. Dilruba, artık eski günleri nadiren hatırlıyordu. Saray, kaftan, entrikalar. Hepsi çok uzak, çok geride kalmıştı. Ama pembe incili kaftan, dolabın en alt çekmecesinde hala duruyordu. Bazen Dilruba onu çıkarır, dokunurdu. İnciler hala parlıyordu. Ama artık ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. Sadece geçmişin bir hatırasıydı. Bir gün, kızı ona sordu, anne, bu kaftan neyin? Dilruba, gülümsedi. Çok eski bir hikaye, kızım. Bir gün sana anlatırım. Şimdi anlat. Dilruba, düşündü. Belki de anlatmanın zamanı gelmişti. Belki de kızı, geçmişin acılarını öğrenmeli, hayatın derslerini almalıydı. Peki, dedi. Dinle. Ve anlattı. Köyden alınışını, sarayı, Gülseren'i, yüzüğü, kaftanı, Kemal Bey'le tanışmayı. Her şeyi anlattı. Kızı, hayretle dinledi. Ne kadar zor şeyler yaşamışsın anne. Evet, dedi Dilruba. Ama bunlar beni güçlendirdi. Hayatın her şeyini öğretti. Ve şimdi buradayım, seninle, kardeşinle, babanla. Mutluyum. Kızı, annesine sarıldı. Ben de seni çok seviyorum. O gece, Dilruba yatağına yattığında, Kemal Bey yanındaydı. Ne düşünüyorsun, diye sordu Kemal Bey. Hayatı düşünüyorum, dedi Dilruba. Ne kadar değişken, ne kadar tahmin edilmez. Bir zamanlar köyde sıradan bir kızdım. Sonra sarayda bir cariye oldum. Şimdi ise mutlu bir anne, mutlu bir eşim. Kemal Bey, elini tuttu. Ve bundan sonra hep mutlu kalacaksın. Dilruba, gülümsedi. İnşallah. Yıllar sonra, Dilruba yaşlanmıştı. Saçları beyazlamış, yüzünde kırışıklar oluşmuştu. Ama gözlerindeki ışık hala canlıydı. Kemal Bey, birkaç yıl önce vefat etmişti. Dilruba, onun yokluğunu derinden hissediyordu. Ama çocukları, torunları yanındaydı. Onlar, ona güç veriyordu. Bir sonbahar günü, Dilruba hasta oldu. Doktorlar geldi, ama yapacak bir şey yoktu. Yaşlılık, hastalık. Herkesin sonu böyleydi. Dilruba, yatağında uzanmış, pencereden dışarıyı seyrediyordu. Yapraklar dökülüyordu. Hayat, tıpkı o yapraklar gibi gelip geçiciydi. Kızı, yanına geldi. Elinde pembe incili kaftan vardı. Anne, dedi, bu kaftanı ne yapmalıyız? Dilruba, kaftana baktı. Bir an, geçmiş canlandı gözlerinde. Saray, padişah, Firdevs, Gülseren. Hepsi oradaydı. Bağışla, dedi, zayıf bir sesle. Bir müzeye, bir yere. Bırak insanlar görsün. Bırak bu kaftan, geçmişin bir tanığı olsun. Olur, anne.
Dilruba, gözlerini kapadı. Nefes alıyor, veriyordu. Ama her nefes, daha zordu. Anne, dedi kızı, ağlayarak. Beni bırakma. Dilruba, gülümsedi. Kızım, hayat böyle. Her başlangıcın bir sonu var. Ben uzun ve dolu bir hayat yaşadım. Artık huzura kavuşma zamanı. Ve son bir nefesle, gözlerini kapadı. Huzur içinde, sessizce, göçtü. Pembe incili kaftan, bugün bir müzede sergilenmektedir. Ziyaretçiler onu görür, hayran kalırlar. Ama onun arkasındaki hikayeyi, Dilruba'nın çileli ama sonunda mutlu olan hayatını, çok azı bilir. Belki de bu, hayatın bir dersidir, her nesne, her kumaş, her inci, bir hikaye taşır. Ve o hikayeler, nesiller boyu yaşar, anlatılır, hatırlanır. Dilruba'nın hikayesi de böyle. Bir kadının, zorluklar karşısında dimdik durma, asla pes etmeme, sonunda mutluluğu bulma hikayesi. Ve pembe incili kaftan, onun en güzel tanığı. Son.